Herkese selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda da yüksek potansiyelli bir hisse senediyle karşınızdayız. Tabi her zaman söylediğimiz gibi yatırım tavsiyesi olmadan, al sat tut tavsiyesi olmadan bunların altını çiziyorum özellikle. Çünkü devamlı aynı şeyleri yazmanızdan biraz sıkıldım açıkçası. Ben kimseye burada yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi istiyorsanız bunu açıkça yapanlar var. Twitter'da vesaire yatırım tavsiyesi verenleri görebilirsiniz. Şahsen ben etik bulmadığım için ki kanunen de yasak olduğu için yapmak istemiyorum, yapmıyorum. Ama dediğim gibi birçok platformda size hisse pazarlayan, size yatırım tavsiyesi veren ve verdikten sonra size tepeden hisse senedi satan birçok kişi var. Dilerseniz onları takip edebilirsiniz. Fakat ben burada teknik analiz ışığında, teknik analizin verdiği öngörülerle ve kendi tecrübeme dayanarak analiz yapıyorum ve kesinlikle alın satın vesaire demiyorum. Ben sadece teknik ve tecrübelerime dayanarak bazı hedefler veriyorum ve uzun vade. Uzun vade olmadığı takdirde sıkıntı yaşarsınız. Eğer siz de yatırımcı olmak istiyorsanız, para kazanmak istiyorsanız biraz orta ve uzun vadeli düşünmenizi tavsiye ediyorum. Bu orta ve uzun vadeli hedefleri de teknik analizde yapıyoruz. Bizim sıfırdan zirveye kadar yatırım ve teknik analiz eğitimi kursumuz var. Bu kursu aldığınızda sıfırdan teknik analizi öğreneceksiniz zirveye kadar ve ayrıca yatırımla ilgili bazı bilgiler veriyoruz. Hangi hisseler alınır, hangisi alınmamalı vesaire, bu konularda da portföy oluşturma vesaire bazı bilgileri kursumuzda bulabilirsiniz. Tüm verdiğimiz bu hedefler teknik analizdedir ve biz kazancımızı teknik analizden sağlıyoruz. Teknik analiz olmazsa bir hisse senedini, altını, doları vesaire bunları nereden alıp nereden satacağınızı bilemezsiniz. Onun için teknik analiz bizim için bulunmaz bir nimet ve çok güzel bir rehberdir diyelim. Kursumuzu satın almak isteyenler videonun açıklama bölümünde linki var. Oraya tıklayıp kursu bilgisayar üzerinden almak şartıyla satın alabilirler. Tabi isteyen mobilden de alabilir. Fakat bilgisayar üzerinden almanız bizim için daha iyi. Kesintiler, vergiler vesaire daha az oluyor diyelim. Çoğunuz videolara abone olmadan izliyorsunuz. Sizden ricam 2-3 saniyenizi ayırıp abone olun, bildirim zilini açın. Bu videoda verdiğimiz bilgiler kesinlikle size çok şey katacak. Onun için dediğim gibi kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Siz 2-3 saniyenizi ayırıp abone olurken de ben de yavaş yavaş analizime başlayayım ama abone olmayı unutmayın. Evet, bugünkü hissemiz Diriliş Tekstil. Daha önce analizini yapmıştık. Eğer izlemeyenler varsa kanalımızda bulabilirler. Şimdi biz videoları ilk önce YouTube'dan paylaşıyoruz. Daha sonra belki 3 gün 5 gün sonra bazen bir hafta sürüyor. TikTok ve Facebook gibi yerlerde paylaşıyoruz. Onun için videolarımızdan anında haberdar olmak için YouTube Parasal Teknik kanalımıza abone olun. Oradan bildirim zilini açın ki direkt yüklediğimiz gibi videolarımız size ulaşsın. Daha önce analizini yapıp sizinle paylaşmıştık fakat tekrar şöyle bir gözden geçirmek ve yeni hedefleri, yeni ihtimalleri sizinle paylaşmak istedim. Neden tekrar analizini paylaştık? Şimdi size her zaman ne diyorum? Uzun vadeli Tobo ve Çanakkul formasyonlarının etkisi yüksek oluyor ve formasyonu en az bir ikiye katlıyorlar. Bunda da baktığımız zaman güzel bir görüntü var. Bu gördüğünüz bu arada bu aylık bir grafik. Ne diyoruz her zaman? Gördüğünüz mumlardan her bir tanesi bir ayda oluşmuş. Dolayısıyla da uzun vadeli bir grafik. Şimdi ben hedeflerimi vereceğim fakat son videolarımda tekrar söylemeye çalışıyorum. Uzun vade ne demek? Yani kaç ay diye soruyorlar. Ay değil arkadaşlar. Uzun vade demek en az bir yıl demek. Yani bu verdiğimiz hedefler bir yıldan önce gelmeyebilir. Fakat bir yıl, 2 yıl, 3 yıl vesaire sürebilir. Onun için bir hisse senedinin uzun vadede yani en az bir yılda 10x, 20x, 30, 40x yükselmesi çok olağanüstü bir şey değil. Neden? Örneğin bir ekmek fiyatına bile baktığımız zaman 2022 yılında ekmek kaç TL'ydi? Şu an kaç TL? Bir 3-4x yapmış neredeyse. Yani ekmek fiyatına bile baktığımızda yılda en az bir 2-3x yapıyor. Yani 2-3 kat artıyor, belki daha fazla da. Bir hisse senedinin bu kadar artması çok da olağanüstü bir şey değil. Fakat bu işi bilmeyenler bunları çok yüksek rakamlar olarak görüyor. Onlar da dediğim gibi bilmedikleri için çok da kınamamak lazım. Ama öğrenecekler. Bizi takip ettikleri takdirde hepsini öğrenecekler ve görecekler ki ileride bahsettiğimiz hedeflerin hemen hemen hepsi yerine gelecektir. Zaten şöyle bir şey vardır yatırımda. Siz örneğin 10 tane hisse senedi aldınız. Bunların 6-7 tanesi bile verdiğiniz hedeflere yani beklediğiniz hedeflere gelse sizin için yeter.
illa 10 tanesi de hedefine gelecek diye bir şey yok. Bazıları düşebilir, bazıları yerinde sayabilir, bazıları yavaş ilerleyebilir ama en azından %50'si bile verdiğiniz hedeflere gelirse sizin için bu kar iyi bir kardır. Ama %60-70'inden fazlası ters yönde hareket ederse, yani düşerse, o zaman siz başarısızsınız demektir. O zaman stratejinizi değiştirmeniz gerekiyor demektir. Neyse, fazla uzatmayalım. Şimdi Diriliş Tekstil'de ne demiştik? Aylık olarak şöyle baktığımızda bir çanak kulp veya fincan kulp formasyonu var. Şu sarıyla gördüğünüz bizim çanağımız oluyor. Onun hemen sağındaki de aynı şekilde yarım daire şeklindeki bizim kulpumuz oluyor. Daha önce yaptığımız analizlerde verdiğimiz bazı hedefler vardı. Onları tekrar şöyle bir güncelleyelim, size anlatalım. Fakat öncelikle bir kısa vadede bakalım durum nedir? Şu an baktığımızda şurada bir Toba formasyonu gibi bir formasyon var. Ve destek olarak karşımızda kısa vadeli şurada bizim bir desteğimiz var. 7 TL. Orası kırıldığında biraz daha orta vade desteğimiz olan, şöyle gördüğünüz gibi, hatta sarıyla çizmişiz. Şurayı bir kaldıralım. Şurada bizim 5 TL seviyesi gene önemli desteğimiz olarak karşımıza çıkıyor. Oraya kadar düşmesi herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Gene yükseliş trendi devam edecektir. Fakat buranın altına düşmesi bu çizdiğimiz çanak kulp formasyonunu bozar. Onun için buranın, yani 5 TL'nin altına düşmemesi lazım. Peki bu yükseliş nerede başlayacak? Formasyon nerede tamamlanacak? Biz analizini yaptığımız zaman yanılmıyorsak 5 TL'nin altındaydı. Yani şu mavi ile çizdiğimiz alanlardaydı. Ne dedik? Burada eğer bir kulp oluşursa güzel bir yerlere gelecektir dedik. Şu an tabii ki çok büyük bir yükseliş yok ama gördüğünüz gibi şu çanağın kulpunu tamamlamak üzere, sanki çanağı tamamlayacakmış gibi yükselişine devam ediyor. Peki olay nerede çözülecek? Olay şu şekilde: şu an gördüğünüz gibi çanağımız tamamlanmış. Bir de kulpumuzu tamamlamamız gerekiyor yükseliş için. Peki yükseliş için ne kadar bir potansiyel var ve yükseliş için şartımız nedir? Bu formasyon hedeflerinin gelmesi için bunu sizinle paylaşalım. Dediğim gibi 5 TL'nin altına düşmeyecek ve şurada gördüğünüz 12.92 TL üstüne atması lazım. Buraya kadar gelip bu 12.90 direncinin üstüne atıp en az birkaç hafta kapanış yapması lazım. Belki de aylık kapanış yapması lazım. Çünkü gördüğünüz gibi bu aylık bir grafik. Şartımız nedir? Bu vereceğimiz hedefler 12.92 TL seviyesinin üstüne kalırsa şartımız budur. Bu hedeflere gidecektir. Peki hedeflerimiz neresi? Bu 12.92 TL seviyesinin üstünde kaldığı sürece uzun vadeli, yani en az 1 yıl, belki 2 yıl sonraki ana hedeflerimiz, birincisi 296 TL seviyesi, ikincisi de 5919 TL seviyesi. Size çok astronomik gelebilir bu rakamlar, fakat uzun vade için emin olun Türkiye şartlarında çok da olağanüstü hedefler değil. Peki ne kadarlık bir yükseliş olacak? Bu yükseliş potansiyelleri ne kadar? Şöyle baktığımızda şu an kaç TL'lerde? Ortalama 7-60 TL seviyelerinde. Şöyle yaklaştıralım. Şimdi kulpu tamamlamak için önce bir %60'lık bir yükseliş daha gerekiyor ki 12.90 TL seviyelerine gelsin. Hatta 13 TL diyelim biz ona. 13 TL üstünde kaldığı sürece daha sonra bir sonraki hedefimiz neresi? 269 TL seviyeleri. Daha sonra çok uzun vadeli hedefimiz 5900 TL seviyeleri. Ayrıca şunu da tekrarlamak istiyorum. Bu gördüğünüz grafik logaritmik bir grafik. Yani ben şahsen logaritmik bakmayı seviyorum. Eğer bilmiyorsanız da öğrenin. TradingView kullanıyorsanız eğer, bakın burada yuvarlak bir ikon var. Buraya tıkladığınız zaman bakın burada orta bölümde gördüğünüz gibi 4 tane grafik şekli var. Burada logaritmik var, bir de normal var. Ben logaritmik açıyorum. Şimdi normal açtığınız zaman grafik biraz farklı oluyor ama logaritmik açtığınız zaman teknik analize daha uygun oluyor ve daha güzel formasyonları görebiliyorsunuz. Bana göre tabii ki. Ben şahsen logaritmik kullanıyorum. Dolayısıyla ben bu analizlerin hepsini logaritmik olarak bakıyorum. Onun için kafanız karışıyor. Bazen bu nasıl hedefler vesaire diyenler var. Bilmedikleri için çok da bir şey diyemiyoruz. Ve dediğim gibi şu an 7 TL'lerde, hatta tazeleyelim, ortalama 6000 TL seviyesi, yani %78.209'luk bir yükseliş potansiyeli var. Şartımız nedir? 5 TL üstünde kalması, daha doğrusu 5 TL'nin altına düşmemesi ve 13 TL seviyesinin üstüne çıkıp orada tutunması ve kalıcı olması.
Bu iki seviye üstünde kaldığı sürece hedefimiz 6000 TL seviyesi. Ama dediğim gibi eğer 5 TL'nin altına düşerse önümüzdeki günlerde veya haftalarda bu verdiğimiz çanak kulp formasyonu çöp olur. Çünkü formasyon bozulmuş olur. Onun için hocam sen şöyle demiştin böyle demiştin demeyin. 5 TL'nin altına düşerse formasyon bozulur. Dolayısıyla bahsettiğimiz hedeflerde formasyon bozulduğu için iptal olur. İkincisi 13 TL seviyesinin üstünde kalması lazım ki oraya önümüzdeki işte 2-3 ay içinde gelirse formasyon şeklini çizmiş olacak. Ama gelmezse daha sonra gelirse formasyon bozulacaktır. Şu formasyonun şu şeklin yani çanak kulp şeklinin bozulmaması lazım. 13 TL üstünde kaldığı sürece ilk önce hedefimiz 269 TL, daha sonra 6000 TL seviyesi olacaktır. Fakat şunu da söyleyeyim, oraya gelene kadar birçok düşüşler, yükselişler olabilir. %50, %60 belki bilemeyiz. Fakat formasyon tamamlandıktan sonra büyük ihtimalle zaten 269 seviyesi bizim için 13 TL üstünde kaldığı sürece gelebilecek bir seviye. Daha sonra eğer 270 TL seviyesine üstüne çıkarsa ve orası da o zaman 12 TL 13 TL seviyesi görevi görecek. Oranın üstünde kaldığı sürece de hedefimiz 6000 TL olacak. Ve şunu da söyleyeyim, hissenin durumunu araştırın. Temel olarak durumu nasıldır? Şirket kazancı, karlılığı vesaire FK'sı nasıl? Ben her defasında size söylemeye çalışıyorum. Bunları araştırın. Eğer kafanıza yatmıyorsa almazsınız. Zaten ben size alın diye söylemiyorum ama gene de araştırabilirsiniz. Bu şekilde yüksek potansiyelini gördüğünüz hisse senetlerini lütfen yorum bölümüne yazın ve bu hisse hakkındaki düşüncelerinizi de yazın. Bilginiz varsa bizimle paylaşın. En azından bu videoyu izleyen arkadaşlar da bundan yararlansın. Söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.